Bugün burada konuşacaklarımızı hiçbir zaman okullarda öğrenemeyeceksiniz. İnsanoğlu hayat içerisinde hep bir şeylerin devamlılığını sağlamaya çalışsa da bunda çoğu zaman başarılı olamıyor. Mesela kendini devamlı işe gitmeye mecbur hissediyor ama her gün gittiği işte farklı verimlilikler gösteriyor. Mesela bir doktor her girdiği ameliyatı başarılı sonuçla çıkmasını istese de bunu devamlı şekilde sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Ama her bir doktor girdiği ameliyata başarılı olmak için, o başarının devamlılığı için giriyor. Ne var ki bunu sağlayamıyor. Ama baktığınız zaman kainat içerisinde öylesi hadiseler var ki devamlı oluyor bunlar. Güneşin doğmasında ve batmasında bir devamlılık var mı? Mevsimlerin oluşmasında da bir devamlılık var mı? Var. Ay takvimi bize bir devamlılığı ifade ediyor mu? Ediyor. Her gün yeryüzünde doğum ve ölüm hadiselerinde bir devamlılık var mı? Var değil mi? Bugün itibariyle 140.000 ölüm, 310.000 doğum rakamına ulaştık bugün için. Ve rakam sürekli devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir gün için. Yarın da olacak mı bu? Dün de olmuş muydu? Bir devamlılık var mı? Var. Biz iradesi, gücü, kudreti olan insanlar olarak kendimize ait işlerde devamlılığı sağlayamaz iken bu devamlılık var ise bunun arkasında ne var? İnsanlara devamlı gelmelerini tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü bir gelmeyle, iki gelmeyle burada yapılmaya çalışılan işler tam anlaşılamayabiliyor. Dolayısıyla devamlı gelmelerini sürekli insanlara tavsiye ediyoruz derslere. Bir şeyin devamlı olması önemli. Öyleyse devamlılık diyelim, derse başlayalım. Bugün burada konuşacaklarımızı hiçbir zaman okullarda öğrenemeyeceksiniz. Bu konuşulan meseleler ne yazık ki okullarda anlatılan meseleler değiller. İnsanoğlu hayat içerisinde hep bir şeylerin devamlılığını sağlamaya çalışsa da bunda çoğu zaman başarılı olamıyor. Mesela kendini devamlı işe gitmeye mecbur hissediyor ama her gün aynı verimlilikle aynı işe gitmeyi sağlayamıyor. Her gün gittiği işte farklı verimlilikler gösteriyor. Ya da yemek yeme eylemini konuşalım. Biraz daha basit bir eylem. Yemek yeme eyleminde de bir insan her gün kuru fasulye yiyebilir mi devamlı? Yiyemiyor. Orada da devamlılığı sağlayamıyor. Bak, birinde istese de sağlayamıyor, diğerinde de istemediği için sağlayamıyor. Devamlılıkla ilgili insanların belli ki problemi var. Mesela bir doktor her girdiği ameliyatı başarılı sonuçla çıkmasını istese de bunu devamlı şekilde sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Her girdiği ameliyattan %100 başarıyla çıkan doktor var mı aklınıza gelen, tanıdığınız? Yok değil mi? Ama her bir doktor girdiği ameliyata başarılı olmak için, o başarının devamlılığı için giriyor. Ama ne var ki bunu sağlayamıyor. Tüm bunlarla beraber dedik ki insanoğlu ne kadar istese de kendi hayatı içerisinde birçok konuda devamlılığı sağlayamıyor. Tüm bunlarla birlikte bizim farkında olduğumuz ama bazen gözümüze göremiyoruz birçok hadise var ki bunlar devamlı şekilde meydana geliyor. Ne bunlar? Mesela biz hayalhanem içerisinde birçok insanla şunu da yaşamıyor muyuz? Muhabbet dönüyor dolaşıyor. Abi bak, günlük Kur'an, Risale okuman lazım diye bir muhabbete geliyoruz bazen. İnsanların günlük Kur'an okuması noktasında, o devamlılığı sağlama noktasında dahi bile içinden istemek gelse dahi bile bunu devam ettirmekte çoğu zaman zorlanıyorlar. Ama baktığınız zaman kainat içerisinde öylesi hadiseler var ki ve bizler de farkındayız bunun. Ama şunu da farkındayız. Devamlı oluyor bunlar. Ne gibi? Dünyanın dönme eyleminde bir devamlılık var mı? Var değil mi? Nasıl dönüyor? Dünya kendi ekseninde 1670 kilometre hızla, Güneş'in etrafında 107.000 kilometre hız ile dönüyor saatte. Ve peki bu bir günlük, bir aylık, bir yıllık mı bu eylem? Yok ya. Asırlardır devam ediyor. Bilim bize bunu ifade ediyor. Bak, aynı şekilde Güneş'in doğmasında ve batmasında bir devamlılık var mı? Biz bunu görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Mevsimlerin oluşmasında da bir devamlılık var mı? Var. Ay takvimi bize bir devamlılığı ifade ediyor mu? Ediyor. Her gün yeryüzünde doğum ve ölüm hadiselerinde bir devamlılık var mı? Var değil mi? Ben derse gelmeden önce bir bakayım dedim. Bugün itibariyle 140.000 ölüm, 310.000 doğum rakamına ulaştım bugün için. Ve rakam sürekli devam ediyor. Şimdi insanın vücudunda belki en önemli sıvı kan. Hesap etmişler. Demişler ki kanın 1 milimetre kübünde ortalama kadınlar için 4.8 milyon, erkekler için ise 5.4 milyon al yuvar hücresi var demişler. Bir insanda ortalama 5.6 milyon milimetre küp kan var. İnsanda ortalama 30 trilyon al yuvar hücresi var vücudunda. Biliyoruz ki günlük kanımızda ortalama 300.000 al yuvar hücresi ölüyor. 300.000 al yuvar hücresi tekrardan meydana geliyor. Olaya bak. Peki bu hadise içerisinde de bir devamlılık var mı? Var değil mi? Başka bir devamlılıktan daha bahsedelim. Havanın temizlenmesi hadisesinde de bir devamlılık var mı? Yani hava da sürekli temizleniyor mu? Temizleniyor. O zaman havanın temizlenme hadisesinde de bir devamlılık meselesi var mı? Var. Şimdi enteresan bir rakam yine gidecek. Bak, o yüzden dedim
Bugün öğreneceğiniz şeyler okullarda size anlatmayacaklar. Çünkü günlük bilgi, günlük veri bu derslerde. Bugün itibariyle yeryüzünde yaşayan insan sayısı 8 milyar 112 milyon 332 bin. Bir insanın günlük ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı ise 0,64 kilogram oksijene denk geliyor. Dolayısıyla yeryüzündeki insanların bugün için ihtiyaç duyduğu toplam oksijen miktarı 5 milyar 191 milyon 892 bin kilogram. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir gün için. Yarın da olacak mı bu? Dün de olmuş muydu? Bir devamlılık var mı? Var. Biz iradesi, gücü, kudreti olan insanlar olarak konunun başında ifade ettiğim birçok konuda kendimize ait işlerde devamlılığı sağlayamaz iken biraz önce ifade ettiğim kandaki al yuvarların yenilenmesinde, dünyanın döndürülmesinde, ay takviminin oluşmasında, havanın temizlenmesinde bu devamlılık var ise bunun arkasında ne var? Bir devamlılık lazım. İşin bir de şöyle bir yanı var. Şimdi biz her gün işe gitmede devamlılık sağlamaya çalışıyoruz. Kimisi memuriyet yapıyor, kimisi ticaretle uğraşıyor, kimisi öğrencilikle. Yani sabahleyin aynı saatte kalkıp harekete geçmek her gün aynı şekilde olmuyor. Dolayısıyla her gün aynı verimle o mesul olduğumuz yere gitmiyoruz. Yani zorlanmalarla bazen devam ettirebiliyoruz. Peki bu bahsetmiş olduğum işte havanın temizlenmesiydi, dünyanın döndürülmesiydi, güneşin yandırılmasıydı, al yuvarların tazelenmesiydi. Bunlar içerisinde herhangi bir zorluk görüyor musunuz? Her gün bu olaylar yaşanıyor. Daha bunun birçok belki örneği türetilebilir. Yani sinirlerin iletilmesinde devamlılık var. Gözün görmesinde devamlılık var. Saçın uzamasında devamlılık var vesaire vesaire. Peki bunların herhangi birinde Ercan'ın sabah işe giderken çektiği zorluğun binde bir yaşanıyor mu? Yaşanmıyor ya. Zorluk yaşanmıyorsa kolay bir şekilde devam ettiriliyor demektir bu. Öyleyse biz bugün okuyacağımız satırlarda şunu anlayacağız. Yahu bizim sürekli farkında olduğumuz hadiseler içerisinde hem bir devamlılık var ama bu devamlılıkla birlikte sonsuz derecede bir kolaylık içerisinde bunlar meydana geliyor. Peki bunların bu kadar karmaşa içerisindeyken kolaylık da her gün an be an meydana gelmesi bize acaba bu eylemleri arkasında neyin olması gerektiğini düşündürecek. Bismi Subhanehu. Mesnevi Nuriye Lemalar 10. Lema. Arkadaş, hayat ve ihya ve zevil hayat ile her bir cüz'i ve cüz'iye ve her bir kül ve külliye ve kainatın heyeti mecmuasına darp edilen tevhid hatemlerinden bir kısım misalleri mezkur beyanattan anlaşıldı. Biz bu derse kadar geride kalan 9 lema içerisinde hayat ve ihya, hayat verme, nefi, ruh demiştik. Bunların her birini konuştuk. Hatta diyor ki kainatın heyeti mecmuasına yani kainatın tamamına bu hayat, ihya, daha sonra zevil hayatların her birine bu mühürlerin basıldığını konuştuk. Daha önceki beyanattan anladık. Şimdi dinle. Enva ve külliyat üstüne vaaz edilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi zikredeceğiz. Farklı kavramlar kullandı değil mi? Hangisi farklı abi? Vahdaniyet. Şimdi biz daha önce birkaç derste vahidiyet ve ehadiyeti konuşmuştuk. Demiştik ki vahidiyet bütünün üzerinde görünen birliğin sikkesi. Ehadiyet ise o bütün içerisindeki her bir parça üzerinde görünen tevhid sikkesi. Vahidiyet bütününde görünen tevhid sikkesi yani Allah'ın varlığı ve birliğini anlıyorsun. Onu görünce diyorsun ki burada Allah'ın vahidiyeti görünüyor. Ama ehadiyette ise o bütün içerisindeki her bir parçasında kendine has, kendine hususi olarak Allah'ın tevhid sikkesinin görünmesine biz ehadiyet diyorduk. Vahidiyette cüz ve kül ilişkisi var. Cüz ve külü hatırlıyor musunuz? Geçen derslerde konuşmuştuk. Cüz külde arasında ilişki var. Kur'an kül ise 30 tane onun cüzü var demiştik. Ona ait. Onun bir parçası. Cüz-i külide ise tüzel kişilik gibi. Türkler dediğimde neyi ifade etmiş oldum? Külliye. Peki bir tane türkü ifade etsem bu da onun cüz'isi olur. Dikkat edin cüz-i külli de aynı tabir ile ikisini de isimlendirebiliyorsunuz. Ama cüz külde aynı tabirle isimlendiremezsiniz. Yani Kur'an'ın bir cüzüne Kur'an diyemezsiniz. Onun cüzüdür. Geçen derslerde vahidiyet, ehadiyeti tekrar konuşmuştuk. Şimdi yine bir hatırladık. Bir de cüz'i, külli vardı. Onu da hatırlıyorsunuz. Şimdi vahdaniyet diyor. Vahidiyet tecellilerini biz cüz ve külde konuşabiliriz. Ehadiyet ise cüz'i ve külli ile ilişkili.
ehadi örnekleri cüzi ve külli olan örneklerde konuşabiliriz. Vahdaniyeti ise enva dedi ya, enva, nev, tür. Vahdaniyet ise ehadiyet ve vahidiyetin birleşimidir. Dolayısıyla türler hakkında vahdaniyeti ifade edebiliriz. Şimdi biz vahdaniyete dair bir sikke konuşacağız. Yani hem ehadi bir örnek olarak hem de vahidi bir örnek olarak ele aldığımız örneklerde her ikisinde de birliği göreceğiz ya. İşte vahdaniyet örneği diyeceğiz. Ehadiyet ile vahidiyeti kapsayan bir şey. Ne o? Vahdaniyet. Dolayısıyla cüzi, külli kapsayan şey ne oldu? Vahdaniyet oldu. Biz vahdaniyeti neyle ilişkilendireceğiz? Türlerde. Şöyle ki tek bir semere ile semeredar. Semere ne demek semere? Ağacın meyvesi, semeresi derler ya. Baştan. Şöyle ki tek bir semere ile semeredar şecerenin yaratılışlarındaki suhubet ve suhulet birdir. Meyvedar bir ağacın tek bir meyvesinin yaratılması suubet ve suhulet dedi. Suubet ne demek? Suubet zorluk, suhulet kolaylık. Cümle diyor ki meyvedar bir ağacın yaratılması ile onun meyvesinin yaratılması zorluk ve kolaylık açısından birdir diyor. Böyle bir önerme ifade ediyor. Şimdi biz bunu nasıl yorumlayacağız? Nasıl bunu biraz daha akla yakınlaştıracağız? Şimdi yeryüzündeki tüm elmaları düşünelim. Düşünebildiniz mi? Mümkün değil. İşte vahdaniyet bu. İşte vahdaniyet. Bütün türleri düşünelim yani. Yeryüzündeki bütün kırmızı elmaları düşünün. Bir araya getirin hadi. Zihninize bir araya getirin. Gelmiyor değil mi? Arjantin'den toplayacaksın, Afrika'dan toplayacaksın, Uzak Doğu'dan toplayacaksın da bir araya getir. Yeryüzündeki bütün elmaları düşündüğümüz zaman ve onlardan bir tanesi, bizim Amasya elması da onların içinde. Güneş o bir elma içinde aynı şekilde doğup batıyor. Tüm elmalar içinde aynı şekilde doğup batıyor mu? O zaman bir elmanın yaratılmasında güneşi doğup batırmak ile bütün elmaların yaratılmasında güneşi doğup batırmak arasında herhangi bir zorluk ya da kolaylık var mıdır? Yok değil mi? Yine elmaların meydana gelebilmesi için yağması gereken yağmurlar aynı şekilde mi? Yani bir elma için gereken yağmur ile aynı yağmur ona da gerekiyor. Bütün elma ağaçları için de yağmur gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman yağmuru var etmekte bir elma için ya da bütün elmalar için herhangi bir zorluk ya da kolaylık var mı? Yok. Ama bizim için öyle mi? Değil. Şimdi birazdan Üstad onu da örneğini verecek. Bizim için aynı şekilde değil. Bir askeri giyinip kuşandırmak için bir fabrika gerekir mi? Gerek. Peki aynı fabrikayla ben 1000 tane de askeri giydirebilir miyim? Giydirebilirim. Peki her bir askerin ayrı giyim kuşamı için nasıl yapacağım ben bunu? Ayrı ayrı fabrikalar kurmam gerekir. Doğru mu? Demek ki Cenab-ı Allah aynı güneşi Amasya elması için doğup batırıyor ama bütün elmalar için de doğup batırıyor. İşin ince noktası şu. Hiçbir elma birbirine benzemiyor. Renk, ton, içindeki su miktarı, tatlılık miktarı. Bak cinsi aynı da olsa büyüklük, ebatı, şekli, şemali hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani ehadiyet bir arada, vahidiyet bir arada ama zorluk, kolaylık işin içine girince hepsi bir ya. İşte bu vahdaniyet oluyor. Şimdi ehadi olarak da aynı şekilde dedik. Yani bir elma içinde. Her birini ayrı ayrı şekillendirmiş, ayrı ayrı su miktarı ayarlamış, içindeki besin miktarı ayrı ayrı, dışındaki kabı, ambalajı ayrı ayrı tonlarda, renklerde. Ama aynı cins. Ama her birine ayrı ayrı şekiller vermiş. Biz buna ehadiyet dedik. Her birini yine aynı cins olarak yaratmış, aynı özellikleri vermiş, ortak özellikleri de vermiş. Buna vahidiyet dedik. Dedik ki bir elmanın yaratılması için güneşi, yağmuru yaratan, bütün elmaların yaratılması için de aynı güneşi, yağmuru yaratıyor mu? Dolayısıyla bir elmanın yaratılması ile bütün elmanın yaratılması arasında ne zorluk ne kolaylık var mı? Çünkü aynı şekilde. İşte bu vahdaniyet oluyor. Vahdaniyetin orada tecellisi oluyor. Şimdi Üstad açıklayacak. Dikkat edin. Vahdaniyeti biz nasıl anlayacağız? Çok ince, çok dikkatli okuyalım, kendimiz yakalayalım. Buyur. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır. Terbiye ve keyfiyetleri birdir. Demek ki zorluk ve kolaylık noktasında bir olabilmesi için bir merkeze bakacak. 2. Bir kanuna bakacak. 3. Aynı terbiyeden geçecek. Mesela askeriyede kanunların bir olması ne yapar? Askeriyede intizamı sağlar. Her bir asker için ayrı ayrı kanun olacak olsaydı orada intizam olur muydu? Mümkün değil ya. Yani her bir asker için ayrı ayrı kanun tertiplenecek olsa. Düşünsene Mehmet, sen şu saatte yatıp kalkabilirsin. Senin için kanun böyle. Selman sen de işte kafana göre takıl. Yalnız Muhammed sen sabah 8, akşam 8 yat kalk bu şekilde gibi. Ya bir taburda binlerce asker var. Bir orduda milyonlarca asker var neredeyse. Her birine ayrı ayrı kanun olacak olsa olur muydu? O zaman bir kanundan çıkarsa bu iş kolaylaşır. Demek ki kanunun bir olması kolaylaştırıyor. Malumdur ki merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meşakkat, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki pek çok semereleri olan bir ağaç yedi vahide, tek bir semerenin yapılışı da eyadi kesireye tevdi edildiği zaman
her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur ve aralarında yaratılışça fark yoktur. Merkezin bir olması neyi kaldırdı bizde? Zorluğu, meşakkati, külfeti kaldırdı. Şimdi mesela elmalar dedik ya, o elmalar için her birisi için ayrı ayrı güneşler ihtiyaç olsaydı ne olacaktı? Her birine hususi, kendi ebatına göre güneşlikler ihtiyaç olsaydı ve bunların kontrol edilmesi gerekecekti. Yani kanun bir yerden değil, merkez bir yerden değil de her bir güneşin kendine ait kanunu olacaktı. Her bir güneşin kendine ait merkezi yönetimi olacaktı. Doğru mu? Terbiyesi olacak. Peki her bir güneş kendi pişirdiği elmayı bu kadar kolaylıkla bize de verir miydi? Öyle bir durum olsaydı. Vermezdi. Demek ki kanunun bir olması, merkezin bir olması hem yaratılışları cihetiyle zorluk ve kolaylığı birliyor. Ne zorluk ne kolaylık. Hem de bize bakan yönüyle merhamet açısından da herhangi başka bir külfeti bize yüklemiyor. Düşünsene yani her biri kendi elmasını kendi istediği fiyata vermek istese ya da vermiyorum dese, böyle bir iradeye de sahip olmuş olsa, kanun koyduğuna göre iradesi olacak. Şimdi burada inanmayan insanların çoklukla başvurduğu yollardan birisi tabiat yapıyor bu. Hadiseleri tabiat gerçekleştiriyor. Üstad Hazretleri diyor ki, tabiatın hangi kanun, tabiatın hangi merkezi noktası, hangi terbiye ediciliği bu kadar hadiseyi bu kadar kolaylıkla yapabilir? Gelin bireyleri alalım. Yani özellikle vahdaniyetten almasının esprisi aslında ehadiyet ve vahidiyeti bir arada gözlemleyelim de oluyor mu olmuyor mu ona bakalım. Meselesi o. Üstad çok basit anlatıyor da biraz önce ifade ettiğim noktalar çekilecek olursa ciddi bir kitleyi karşısına alıyor yani. Ya bunları tabiat yapıyor, evren. Evren bunları sunuyor bize. Hangi kanunla? Hadi bunları konuşalım. Hangi kolaylıkla yapacak? O yüzden merkezin bir olması, kanunun bir olması ve bir terbiyeden çıkması bu işleri ne zorluk ne de kolaylık. İkisi de bir. Şimdi şöyle bir durum daha var. Sonsuz kudret sahibi bir zat için ne zorluk vardır ne kolaylık vardır. Biz bazen anlayabilelim diye kıyas etmemiz gerekiyor ya. Ya bu işi böyle olsa zor olurdu. Aa bak kolaylıkla oluyormuş gibi bize geliyor. Halbuki Cenab-ı Allah'ın tarafında ne zorluk var ne kolaylık var ya. Anlatabildim mi? Bunu da antiparantez olarak ifade edelim. O yüzden Üstad Hazretleri zorlukla kolaylıkla birdir diyerek zorluğun da kolaylığın da Allah için olmadığını ifade ediyor aslında. O zorluk, kolaylık bizim anlayabilmemiz için bir kıstas. Mesela Mehmet, kartondan bir ev yapabilir misin? Yapabilirsin değil mi? Zor değil herhalde yapmak. İnşaat mühendisliği okudun. Peki tek başına böyle bir inşaat yapabilir misin? Bak o kolaydı, bu zor oldu. Niye? Başka şeyler devreye girince insan için zorluk ve kolaylık var. Dolayısıyla kainattaki bazı hadiseleri anlayabilmemiz için bu kıstasa sokuyoruz. Diyoruz ki yahu bu bir tane de böyleyken tüm elmalarda çok müşkül, zor. Ama bakıyoruz hiçbir zorluk yok yaratılmasında. Dolayısıyla diyoruz ki bir zorluk yoksa bunun belli bir kanun, belli bir emir altında devam ediyor olması lazım bu yaratılmalar. Ama bu zorluk ve kolaylığı biz burada anlayabilmek için konuşuyoruz. Allah'ın indinde ne zorluk var ne kolaylık var. İkisi de birdir diyor zaten. Sonsuz zenginlik sahibi birisi için ucuz ve pahalı diye bir şey var mı sizce? Sürekli sonsuz zenginlik içerisinde. Yani gittiği yerde dükkanı alıyor, gittiği yerde galeriyi alıyor. Hiçbir şey de eksilmiyor yani. Böylesi birisi olsa bunun için acaba ucuz ve pahalı diye bir şey geçerli olur mu? Onun için ucuz da bir, pahalı da bir. Neye göre ucuz, neye göre pahalıdır? İşte aynı şekilde sonsuz kudret sahibi bir zat için kolay, basit, zor gibi kavramlar aslında onun için yok. Bizim anlayabilmemiz için. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lazım olan cihazat ve alüde edavat vesaire bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de aynen o kadar malzeme lazımdır. Yani kesret dediğimiz mesele. Ne demek? Çokluk. Niceliğin artması, çokluğun artması. Bizim algımıza göre çokluk artınca zorluk artar. Bugün 5 kişiye yemek yapmakta bir sorun yoktur. Ama 500 kişiye yemek yapmak bizim için zordur. Bu bizim anlayabildiğimiz örnek yani. Bizim anlayabildiğimiz tarzda zorluk var. Mesela bir meselenin karara bağlanmasını konuşalım. 4 kişinin karar almasıyla 40 kişinin karar alması aynı kolaylıkla diyebilir misin? Değil mi? Çok zor. Yani nicelik arttıkça bizim algımızda zorluk da artıyor. Şimdi ben lisedeyken özel dersler olurdu. Bu dersler maksimum böyle 8-9 kişilik ekipler oluşturularak kurulurdu. İşte matematik, fizik filan. Bir de dershaneler olurdu. O dershanelerde de bu sefer 40-45 kişilik sınıflar olurdu. Şimdi özel dersler dershane kadar para alırdı o zaman. Sadece bir matematik dersine gidiyorsun. Şu an sallıyorum fiyatı. Dershane için yıllık 50 bin lira vermişsen yıllık sadece matematik dersine de 50 bin lira veriyor. Tek bir ders için. Neden? Daha az kalabalık olmasından öğrenciyi takip etme durumu orada daha kolay oluyor. Öğrenciyi takip etme daha kolay olduğundan tek bir hoca tarafından
açısından daha iyi yetiştirilmesi, yani öğrencinin daha iyi terbiye edilmesi olacağından dolayı, daha hızlı dönüt alacağından dolayı başarının neticesini de daha olumlu yönde etkiliyordu o dersler. Özel dersten aldığın semere aslında daha kıymetli. Yani ne kadar daha az dairede, dar dairede bir şeyleri ele alınca onun meyvesi daha kıymetli oluyor. Daha kolay oluyor. Demin ki verdiğim örneği hatırlayalım. Bir mesele konuşulacak. 4 kişiyle karar almak mı? Hadi 40 kişiyle karar alabilmek. Hangisi daha kolay? Değil mi? Daha hızlı, daha oturaklı hemen. 40 kişinin olduğu yerde karar alınmaz zaten. Çok zordur yani. Şimdi kainata baktığınızda da çokluk arttıkça zorluk da artması gerekir. Bizim beklentimiz böyle olması gerekir. Ama kainata baktığınızda bunu göremiyorsunuz. Bir meyvenin, bir hayvanın, bir türün, bir tür bireyinin onun sayısının artmasıyla beraber zorluğun artmasını göremiyorsunuz. Öyle bir yansıma yok. Ne bir ağacı yaratmak ne ormanı yaratmak. İkisi de zor gelmiyor kainata baktığın zaman. Koca koca orman yangınları oluyor. Çok kısa süre sonra o orman yangını geçirmiş alanlar tekrardan yeşilleniyor, ormanlaşıyor. Biz bir orman yapalım desek ne kadar zor. Belli bir yaşta ağacı üreteceksin, götüreceksin, toprağı üreteceksin, toprağa koyacaksın vesaire. Ama bakıyorsun doğa içerisinde hiç böyle bir zorluk yok. Bir bakmışsın hemen ormanlaşmış orası. Bir dağı sulamak ile Torosların tamamını sulamanın, yeşillendirmenin arasında herhangi bir zorluk yok. Bir dağın yeşillenmesiyle bütün Torosları yeşillendirmek arasında bir zorluk gördünüz mü bugüne kadar? Bir bakmışsın bütün Toroslar yeşillenmiş ya. Biz yeşillendirmeye kalkacak olsak haydi insanoğlu olarak kaç tane adam çalıştırırız? He? Kaç saat mesai? Zor mu? Bizim için zor. Ama biz bu zorluğu yıllardır görmüyoruz Toroslara baktığımızda. Şimdi tüm bu fiillerin sahibi için zorluk da kolaylık da yoktur. Yani zorluk ve kolaylık sadece bizim aklımıza yakınlaştırabilmek için kullandığımız ifadelerdir. Biraz önce konuştuğumuz bütün bu fiillerin sahibi için ne zorluk var ne kolaylık var. Dolayısıyla elmanın halk edilmesinde, havanın temizlenmesinde, dünyanın döndürülmesinde, Torosların yeşillendirilmesinde zorluk da kolaylık da olmadığı için birdir. Üstad Hazretleri de suubet diyor ya, suubet, yani zorluk da kolaylık da suhulet de birdir diyerek aslında bir farkının olmadığını ifade ediyor. Çünkü Allah için yaratmada ne zorluk ne de kolaylığın olmayacağına satır satır işaret ediyor Üstad Hazretleri. Konunun başında zaten buraya kadar gelen meselelerin hayat, ihya, zevil hayat gibi meselelerin hep bir tevhidi ifade ettiğini, tevhid sikkeleri taşıdığını konuşmuştuk. Bugün itibariyle 140 bin ölüm, 310 bin doğum var dedik. Bugün derse gelmeden önce. Dünün rakamlarına bakalım. Ondan önceki günün rakamlarına bakalım, hemen hemen aynı. Şimdi bir insanı yaşatmak kolay bir şey mi? Değil mi? Ama 310 bin tane sıfırdan yaşatıyorsun. Sıfırdan hayat veriyorsun. Sürekli bir devirdayım. Devamlı bir şekilde. Bu devirdayımda dahi bile ne bir zorluk var ne bir kolaylık var. Çünkü zorluk da yok, kolaylık da yok. Bizim anlayabilmemiz için o zorluk ve kolaylık meselesi. Devam edelim. Mesela bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar alet, edavat ve makine lazımdır? Bir ordu için ne kadar lazım? Evet. Bir neferin elbisesi için de o kadar alet ve edavat lazımdır. Bir ordu için ne kadar alet, edevat lazımsa, makine lazımsa, bir nefer için de aynı makine, aynı alet, edevat lazım mı? Yine makas lazım mı? Yine masası lazım mı? Yine makine, reçme, düz makine, düğme makinesi, ilik makinesi, oval yok lazım mı? Lazım değil mi? Evet. Ve keza bir kitabın 1000 nüshasıyla bir nüshasının ücreti matbaaca birdir. Bir kitabı bastırmak ile 1000 kitabı bastırmak benzer mi? Benzer. Aynı matbaa ona da lazım. Sen bir kitabı basmak için matbaa oluşturman gerekiyor mu? Makinasıyla, baskısıyla, şuyla, buyla. Aynı matbaayla 1000 tane de basabilir misin? Bir kitap ile 1000 kitabın matbaa kıyasıyla maliyeti aynı mı? Aynı olur. Doğru mu? Evet. Bazen de tek bir nüshanın tabı daha fazla bir ücrete tabi tutulur. Keyfiyeti olur. Koca matbaayı bir tek kitap için çalıştırıyorsun. Bu sefer masrafı artar. Evet. Buna kıyasen bir matbaayı bırakıp çok matbaalara başvurulursa birkaç kat fazla ücretlerin verilmesi lazım gelir. Zaten bir kitap içinde, 1000 kitap içinde aynı matbaa lazım mı? Lazım. Peki her bir kitap için ayrı matbaalar kurulacak olsaydı bu sefer güç yetmezdi. Her bir neferin kıyafeti için ayrı bir fabrika kurulacak olsaydı buna güç yetmezdi. Dolayısıyla bunların aynı merkezden giyindirilmesi, aynı merkezden basılması onlardaki aslında kolaylığı gösterir mi? Gösterir değil mi? Evet, kesret vahdete isnat edilmediği takdirde vahdeti kesrete isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Demek dağınık bir nevin icadındaki suhuleti harika vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. Demek ki bildiğimiz bilmediğimiz bütün türlerin yaratılışını bizler şayet terbiyesiyle,
yaratılma kanunuyla, bir merkeze bağlanmasıyla, yani bir vahdete verilmezse o zaman o vahdeti o fertlerin her birisine dayatmamız gerekecek. Öyle diyorlar ya, zaten inanmayanların bir kısmı öyle diyor. Kendi kendine oluyor bunlar diyor. Yani kanunu kendinden, terbiyesi kendinden. Bunların kendi kendini var edebilmesi için bütün kanunlara da hükmedebilmesi lazım ayrıca. Kendine ait kanunlar olduğu gibi. Her birine nasıl hükmedecek? Her birinin hükmü varsa bu hükümler bir yerde birbiriyle çatışmaz mı? Bu kadar kainatta gördüğümüz kolaylığı yalanlamaz mı? Zor çünkü. Ama biz tam aksine kolaylık görüyoruz. Demek ki bunların hiçbirisi kendine ait bir kanunu, kendine ait bir terbiyeyi kendi kendine yapabilme hükmünde, kendi kendine yapabilme kudretinde, kendi kendine yapabilme ilminde değiller. Biz kainat içerisinde görüyoruz ki hadiseler içerisinde öylesine bir düzen, yani terbiye, öylesine bir nizam, bir kanun var ki her birisi tek bir merkezden, tek bir kanun ile, aynı terbiye ile aynı elden çıktığını bize gösteriyor. Çünkü bizim nazarımıza kolay gibi geliyor ama o elin sahibine göre ne kolaylık var ne zorluk var zaten. Biz bunu anlıyoruz. Demek dağınık bir nevin icadındaki suhuleti harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. Evet, demek ki her bir tür için ayrı bir tezgah kurulacak olsaydı ayrı ayrı alemler yaratmak gerekecekti. Her bir tür ayrı bir alem demek. Her birisinde ayrı ayrı alemler gerekecek. Öyleyse türlerin yaratılması da o denli zor olacak. Gel gelelim ki biz hala türlerin yaratılmasını gün be gün, sineklerin zamanı geliyor, arıların zamanı devam ediyor. Mevsim mevsim, gün be gün sürekli biz bu türlerin yaratılışını görüyoruz ve herhangi bir zorluk görmüyoruz. Anlıyoruz ki bunlar her biri bir kanun, bir terbiye altında ve tek merkezden yaratılıyorlar. Allah'ı tanımanın çok farklı bir dersini konuştuk yani. Allah'ı yaratmada ne var ki? Kolay gibi geliyordu. Allah'a kolay diye de bir şey isnat edemeyiz. Kolay diyebilmemiz için bazı şeylerin zor olabilmesi lazım onun içinde. Öyle bir şey yok ki. Neye göre kolay Allah'a? O bizim anlayabilmemiz için kullandığımız kıstas. Yoksa Allah'a kolay diye bir şey ifade etmek de isabetli değil. Konunun başına şunu ifade ettik. Dedik ya, insanoğlu bir şeyleri devamlı halde yapmaya çalışsa da devamlı yapamıyor. Çünkü zorlandığı noktalar var. Kolay olmuyor bazı şeyler. Dolayısıyla bizler için geçerli olan şey kolaylık ve zorluk. Bazı şeyleri biraz daha uzun süre devam ettirebiliyoruz. Niye? Kolayımıza geliyor. Ama zorlandığımız şeyleri devam ettirmekte zorlanıyor insanoğlu. Ama kainata baktığında sürekli, devamlı bir şekilde cereyan ediyor hadiseler. Onda dahi bile anlıyorsun ki o devamlılık içerisinde. Hele hele o devamlılık içerisinde bence en zoru. Hayat verme, ihya delili, nef-i ruh gibi hadiseler içerisinde. Bak, hangimizin gücü yeter? Zor, müşkül. İlim de yok, öyle bir ilim de yok, öyle bir kudret de yok, öyle bir irademiz de yok. Ama sürekli kainat içerisinde bunları görüyorsun. Ve bunları görürken kainatın içerisinde herhangi bir düzensizlik, nizamsızlık da görmüyorsun. Bir terbiye içerisine geliyor. Hangi kanun ile geliyorsa 10 yıl önce bugün de aynı kanun ile geliyor. Değişmiyor. Dolayısıyla bu yaratma hadiseleri içerisinde ne zorluk ne kolaylık. İkisi de bir. Üstad Hazretleri bunu söylüyor. Bu kadar basit 3-5 cümleyle bunu izah etmek kolay bir iş mi ya? Konuştukça insanın bu dersle alakalı konuşası geliyor işin açıkçası. Çok güzel bir yer yani. Suhubet ve suhulet bir olmaz. Mesela askeri içerisinde de bir düdüğü duyunca bütün 1000 tane adam hizaya geçiyor. Bir merkezden gelirse. Ama bizim mesela askerlik döneminde Samsun'daydım. Orada askerken 3 ya da 4 tane üsteğmen vardı. Her biri farklı bir bölüğü elinde tutuyordu. Dolayısıyla o 4'ü bir arada oldu muydu bölükler dağınık kalırdı. İçtima yapardık. Ama 4'ü de bir aradaysa dağınık kalırdı. Birisi yemeğe mi gitsinler derdi. Yani gözümüz önünde bu konuşulurdu. Ama ne zaman ki bir tane yüzbaşı vardı böyle bizim. Deli dolu bir adamdı. Uzaktan bunun, abartmayayım yani, postalların sesini duysak hemen herkes hizaya geçerdi. Bir bağırırdı böyle, asker diye. Ondan sonra herkes içtimada mum gibi. Anladın mı? O öyle yani. Ne zaman teke düştü o kadar düzen, intizam olurdu. Çok hayatımızda bunların örneği çok. Biz farkındayız bazı şeylerin ama sadece tefekkür ile bunların imanımıza nasıl dönüşebileceği noktasını az yapıyoruz, az biliyoruz. Risale-i Nur ise aslında tam bunların örneği veriyor. Bak, asker diyor, hadi oraya bir göz at. Üstad bir örnek veriyor, sen 5 tane daha düşünebiliyorsun. Ufkunu açıyor yani, mefkureyi açıyor. Bitki diyor, çiçek diyor, kuşlar diyor, gezegen diyor, kainat diyor. Ne varsa söylüyor yani. Düşündükçe iş çok çıkılmaz noktaya gidiyor. Mesela al yuvar örneği verdim ya, günlük ortalama 300 bin dedik değil mi bir insanda? Yani 300 bin tane hücreyi yeniliyor. Bu ciddi bir bizim algımızda işçilik demektir. İnce küçük küçük böyle gözle görünmeyen hücreleri, ince bir de mikro. Biz bunu yapacak olsak herhalde alacaksın da tek tek seçeceksin, yapacaksın. Bak yani günlük kaç saniyede bitireceksin 300 bin taneyi?
Bir de şu var. Zaten zaman yetmez günlük. Bir de 8,5 milyar mı aşağı yukarı insan var. 300 bin tane hücresini her birinin. Sadece bir de alıyor var ha. Başka bir sürü hücre var. Ne kadar ciddi bir işçilik değil mi? Bunlar için işçi tutacak olsan, her birine SSK yapacak olsan, yol, masraf, ne bileyim yemek karşılayacak olsan. Şimdi mesela Selam'ın çalıştığı yer. Kaç kişi var sizin şirketin bünyesinde? De ki 1000 tane adam var yani. 1000 tane adamın idare edilmesi, tek elden döndürülmesi, bir disiplin içerisinde ki yapılamıyordur bu. Benim babamın yanında 50 tane çalışan vardı. Oho babam var ya öf. Yani ustabaşısı ayrı, makinacısı ayrı. Çok acayip ilgilenmesi gerekiyordu yani. Disipline etmek kolay değildi yani. İstanbul'a bir ara açtı bir fabrika. Orada işin başındakiler bu sefer onları disipline edemedi vesaire. Yani bizim kendi hayatımıza bakacak olsak çevremizdeki insanları disipline etmek, bir düzen içerisinde çalıştırmak çok zorken sırf benim vücudumda bir kırmızı kan hücresini hem de milyonlarca içerisinden sürekli bir de yeniliyor. Diğerlerine vazife gördürüyor, temizliyor kanı vesaire vesaire. Bir sürü işlev gördürüyor yani. Kolay mı ya? Bizim için zor. Allah için kolay da, zorluk da hiç. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.